Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkeden yüzlerce trajik görüntü geldi. 28 Şubat'ta ise ajanslara ilginç bir uydu görüntüsü düştü. Maxar şirketinin geçtiği fotoğraflarda uzun bir Rus konvoyu görülüyordu. Anlaşıldığı kadarıyla zırhlı araçlar, tanklar ve toplar kilometrelerce sıralanmıştı. Konvoy Belarus sınırına 50 kilometre mesafede bulunan Pribirsk'ten Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki Hostomel havaalanına kadar uzanıyor. Uzunluğu 64 kilometre. Pentagon yetkilileri aradan 5 gün geçmesine rağmen konvoyun Kiev'in 25 kilometre dışında beklediğini söylüyor. Konvoyun durumu Rusya için Ukrayna'da işlerin istediği gibi gitmediğinin fotoğrafına dönüştü. Çünkü askeri uzmanlara göre Ukrayna'nın başka bölgelerinde de Ruslar beklediklerinden sert bir direnişle karşılaştılar. I mean, the first thing is the Russian soldiers themselves hadn't been told they were conducting an invasion until about 24 hours before they went in. So they hadn't set up their radios to talk to one another, they've been communicating in clear, and now that they realize they're going to have a hard, grueling fight, it's taking them time to organize themselves, set up. Bunu özel bir operasyon olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise aksini savunuyor. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Tekrar Kiev'in kuzeyindeki konvoya dönelim. İngiltere hükümetine göre konvoyun ilerleyişini engelleyen bazı lojistik sıkıntılar var. Kalitesiz ve bakımsız lastiklerin de sorun yarattığına dair raporlar bulunuyor. Örneğin Black Sky şirketinin 28 Şubat'ta yerel saatle 13.58'de geçtiği bu uydu fotoğrafına bakalım. Aviakom yakınlarındaki bir benzin istasyonundan dumanlar yükseldiği görülüyor. Bu fotoğraftan tam olarak ne olduğunu anlamak güç. Ama bir şeylerin yolunda gitmediği kesin. Dahası konvoyun bu kadar uzun olması stratejik sorunlara yol açabilir. But of course, the more vehicles that are going along this road, the harder it is to reposition and re-maneuver. The longer they're there, the more food you need to bring forward, which increases the congestion. And so this is taking them a bit of time. On the other hand, it's getting increasingly difficult for the Ukrainians to attack these forces. Kiev'deki bir siperden BBC'nin sorularını yanıtlayan eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksandr Danilyuk ise Rusların morallerinin bozulduğunu iddia etti. You mentioned this big convoy that is being on the north western part of Kiev for 2 days already. So they're trying to progress forward, but it's actually quite for them. They see our forces destroying the tanks, and they scared. And this is what is changed the mood of this war. Peki Ukrayna bu konvoyu havadan vuramaz mı? Burada da şöyle bir sorun var. Rusya bu kadar büyük bir askeri teçhizatı hava savunma önlemi almadan göndermiş olamaz. Böyle bir durumda Ukrayna, zaten sınırlı olan hava kuvvetlerinin bir bölümünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Their combat power is being fixed, and so the Russians are progressively shaking out, enveloping Kiev and moving into their starting positions for that attack. Geriye Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'ları kalıyor. Bu SİHA'lar etkili olamaz mı? They haven't had a huge amount of success against the convoy. In other areas, they've had opportunities to conduct strikes, but over time, those opportunities are running out. The Russians are starting to set up their air defense systems, and so there's a real temporal aspect to this, which is the more the Ukrainians can prevent the Russians from building up this thrust onto Kiev, the longer their own supply lines into the city remain open, the more they can build up food, stockpiles of ammunition, and the longer they will be able to hold out. I mean, urban warfare is one of the hardest tasks that a soldier can undertake. You can be shot at from many, many different directions and elevations. It's psychologically draining. And so the Russians, given that they have had quite low morale, will be very reluctant, I think, to commit those forces in an assault until they've appropriately prepared the ground, whittled down the defenders with artillery, and also potentially reduced their food and supplies of water once they envelop the city. So I think what we're going to see is the Russians start to wrap themselves around Kiev and then increase the volume of firepower and maintain that for a sustained period before they actually commit to an attack.